Merhaba arkadaşlar, ben Stein, Age of Empires Mobile'ın yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Biliyorsunuz ki son zamanların en büyük gündeminde olan konulardan bir tanesi sunucu birleştirme olaylarımız. Sunucu birleştirme nasıl gerçekleşecek, hangi tarihlerde gerçekleşecek ve sunucular birleştikten sonra sunucuların isimleri ne olacak? Bunlar hepsi ayrı ayrı konuşulması gereken konulardı. Oyun yine güncelleme notunu bizlerle paylaştı. Şimdi sizlerle beraber inceleyip hangisi ne anlama geliyor ya da iyi mi kötü mü diye kendim burada yorumlayacağım. Sizleri de yorumlarda yorumlamaya bekleyeceğim. Şimdi bizler sormuşuz, kaç sunucu tek bir sunucuda birleşecek, birleşecek sunucu sayısı standardı nedir demişiz. Onlar da diyor ki 3 veya 4 sunucu tek bir sunucuda birleşecek. 3 veya 4. Birleştirme titiz veri modellemesine dayanmaktadır. Prensip olarak imparatorlukların genel gücü ve valilerin gelişim ilerlemesine dahil olmak üzere birçok faktör dikkate alınıyormuş. Tamam, alınacaksa güzel, çünkü bizler ne diyorduk arkadaşlar? Şimdi böyle favori üstlerde görülen 7-8 tane belki sunucu var. Çok güçlü dediğimiz, çok aktif dediğimiz, çok eski dediğimiz. Şimdi bu sunucuların 3'ü 4'ü kendi arasında birleşirse ne olur? Yenilmez olurlar. O yüzden bu mantıkta giderlerse güzel olabilir. Çünkü hani bir tane çok iyi sunucu yanına 3 tane daha pasif sunucu gelirse hem karşılaşma ihtimalimiz, yani iyi sunucudan iyi sunucularla karşılaşma ihtimali daha güzel olacak. Her sunucu daha iyi gitmeye başlayacak. Daha sonrasında hangi sunucularla birleşme yapacağınızı seçebilir miyiz? Yoksa imzalanması zorunlu mu? Okumadım ama yapamıyoruzdur. Hayır, sunucu birleşmesi şu anda ilgili sunucular için birleşik bir düzenlemedir. Şimdi sunucu birleşmesini bilmeyen insanlar için, daha öncesinde oynadığı strateji oyunlarında veya hiç strateji oyunu oynamayanlar için açıklıyorum. Var olan sunucunuzu diğer sunucularla birleştiriyorlar, sizi ortak bir yere koyuyorlar. Yani sizin tercihinize bağlı olarak ilerlemiyor burada. Göç gibi değil. Herhangi bir şey ödemiyorsunuz, herhangi bir bilet almıyorsunuz. Bir sabah uyandığınız zaman, yani tarihte verecekler zaten, farklı insanlarla beraber aynı sunucuda olduğunuzu fark edeceksiniz. Şöyle diyor, emin olabiliriz ki gruplandırma tüm oyuncuların birleşmeden sonra da iyi bir oyun deneyimi yaşamalarını sağlamak amacıyla birçok faktör dikkatlice göz önünde bulundurularak belirlenmiştir, diyor. Tamam. Şimdi diğer bölümümüze, yani diğer sayfa. Ekrana 3 tane sayfayı koydum. Ben de ekrandan buraları açıp açıp sizler için okuyorum. Evet, devam eden sohbette de şöyle diyoruz. Bu sunucu birleşmesi iç ittifaklara, ittifak çatışmalarına yol açacak mı? İlla ki. Birleşmenin ardından herkes sonraki büyük sezonlarda ve KVK karşılaşmalarında aynı imparatorluğun parçası olarak yer alacak. Diğer birleşmiş sunucu gruplarına karşı savaşan birleşik bir güç olacaksınız. Şimdi şurada şöyle bir durum var. Birleşik bir güç diyor da zamanda zaten ilk sunucular kendi aralarında bile savaşıyor. Sizin işte geliyor 4 tane sunucu, 3 tane sunucu birleşiyorsunuz. İlla ki sevmediğiniz ya da şimdiye kadar KVK'larda atıştığınız herhangi bir sunucu denk gelirse burada yine çatışmalar yaşanabilir. Fakat birliktelik de olabilir. Kimi sunucuda tabii ki çatışmalar yaşanacaktır. Atıyorum şu an tam ile sıkıntı 98'e 25. Bu iki sunucu bir KVK'da gerçekten çok iyi şekilde savaştılar. Fakat aralarında uygunsuz bazı insanlar tartıştı, kavga etti, birbirlerine işte laf söylediler. Sonrasında iki taraf birbirini sevmeyen sunucular olarak bilindi. Sonrasında bu iki sunucu birleştiği zaman ilk zamanda bir çatışma da olabilir. Ya da boş verin kardeşim, bu oyundur. Olur öyle şeyler. Gelin beraber savaşalım da diyebilir. Bunu bilemeyiz. Bu birleşmiş sunucularınız ne kadar güçlü olursa imparatorluğunuzun KVK'daki genel gücünün de o kadar büyük olacağı anlamına gelir. Bu nedenle valiler sunucu birleşmesi sırasında Birleşmiş Krallık'taki diğer ittifaklara hızla yeni diplomatik bağlar kurmalı ve dış tehditlere karşı birlik içinde durma bilmem ne. Aktif olmayan. Sonra aktif olmayan AFK hesaplar silinecek mi, yoksa birlikte mi taşınacak? Aktif olmayan hesaplar sistem tarafından otomatik olarak işaretlenecektir. Uzun süredir giriş yapmayan kaleler yeni imparatorlukta görünmeyecek. Sunucu birleşmesi olduğu için illaki oradan taşınıp, yani zaten birleşme olduğu için birleşecek yerde görünmeyecektir. Burada demek istediği sanırım birleşecek fakat artık o haritada girene kadar görünmeyecek. Kaynaklar, ürünler, depo verileri tam olarak nasıl saklanacak? Tüm kişisel kaynaklar ve eşyalar muhafaza edilecektir. Arkadaşlar zaten göç etmiyorsunuz. Ha, bu soruları kendi kendilerine sormuşlar ama laf olsun torba da olsun yapmışlar yani. Zaten göç etmediğim için benim kaynağım niye silinsin yani? Sen birleştirme yapıyorsun. O yüzden bu şekilde.
Bu harikaya ne olacak diyor. Binalar, sermaye, işgali, binalar, ittifak, harika teknolojiler neler olacak? Bunlar değişmeyecek ki zaten. Orijinal haritadaki ittifak toplama merkezleri, ittifak etkinlik binaları, inşaatlar bilmem neler. Makineler ve benzeri hepsi yıkılacak ve ilgili inşaat kaynakları geri verilecek. Geri verilen kaynaklar limitini aşabilecek harika bilmem ne. Tamam. İttifak toprağınızda yaptığınız şeyler hani her şey sıfırlanacağı için onların kaynakları geri verilecekmiş ittifakınıza. Geri verilen kaynaklar limiti aşabilecek harika teknoloji sıfırlanmayacak. Tamam. Limit 1 milyonsa 5 milyon olacak ama limit aşıldığı için de silinmeyecek. Orada kalacak. Sen yine kendi işlemlerini yapabileceksin. Ana binalar, inşaat kaynakları geri kazanılmadan yıkılacak. Ana binaların yeniden inşası kaynak tüketmez ancak yine de zaman gerekir. Bunun farkındayız. Tamam. Kaynakları alıyoruz. Arkadaşlar ittifak toplama merkezleri, ittifak üzerine kurduğunuz binalar, kendi binalarınızla karıştırmayın. Sizin kalenizde hiçbir şey olmayacak. İttifakta yaptığınız yerler yıkılacak, kaynakların hepsi verilecek. Sadece yeni inşa etmek için tabii ki yine belki savaş döner bir şey döner. Yine aynı sürede inşa edeceksiniz. Ondan yine bilginiz olsun. Şimdi bu arada diğer tarafa geçelim. Son muhabbetimizin son demlerine. Sunucu birleşmesinden sonra sezon etkinlik ödülleri arttırılacak mı? Sunucu birleştirmesinden sonra yeni ittifak zaferi, yola öncülük et ve hazırlık malzemeleri etkinlikleri de dahil olmak üzere bir dizi birleştirme etkinliği bir süre boyunca mevcut olacak. Ayrıca en güçlü vali etkinliğindeki nadir kahraman ödülleri için sıralamalar genişletilecek ve daha fazla valinin sıralama aracıyla nadir kahramanlar elde etmesine bir kafa fazla verecektir. Olarak tanıyacak geç onu. Cömert olacaklarmış. 288'in ne diyorlardı? 287'ye kadar birleşme olacak diyorlardı. 288'in üzerindeki sunucular ne zaman birleşecek? Kapsam yalnızca 287 ile sınırlı. Ya mübarek bir dur daha o sunucular yeni açıldı ya. Bu imparatorluk birleşme etkinliği 287. imparatorluğa ne kadar yemin ediyorum. Ee, Çoğu konuşma laf olsun torbada olsun. Şu an ben böyle ekstra bir bilgi edinmedim. Wow demedim mesela. Etkinlikler artacak mı? Ödüller artacak mı? Evet. 288 ve sonrası 288 ve sonrası ne zaman olacak? İşte lütfen bizi takip ediniz. Topluluk duyurularımızda. İşte atıyorum bilmem ne şey olacak. Onlara bir şey olmuyor. Yani zaten komple hani ileri gitmesini beklerken daha da geriye gidiyor. Eskiden bir etkinliği ya da gelen yeni bir güncelleme anlattıkları zaman daha detaylı ve derin şeyler soruyorlardı bazen. Bazen. Fakat şu an laf olsun torba dolsun muhabbeti olarak yapıyor. Çok şey yani. Birleşmenin ardından yeni bir ateşkes dönemi olacak mı? Yeni sezon ne zaman başlayacak? 48 saatlik kalkan basacağız diyor. Sezon 27 Nisan'da başlayacak ve topluluk o tarihe kadar ön izlemelerini yayınlayacak diyor. Yeni sunucular adları nasıl belirlenecek? Tamam. Tek bilmemiz gereken noktalardan bir tanesi bu kadar konuşmanın içerisinde bu. Tek merak ettiğim. Birleştirme döneminden sonra yeni bir sunucu adları dönem 001, dönem 002 şeklinde atanacaktır. Yani atıyorum İmparatorluk 1, 2, 3, 4 birleşti ya. Dönem 1. 5 ile 8 atıyorum işte 9 arası 3 tane 4 tane birleşiyor. Kaç tane birleşecekse onu ayarlayacaklar. Dönem 2. Yani 3, 3, 4, 4 dönem 1, dönem 2. Yani İmparatorluk 1, İmparatorluk 2 diye olur herhalde. Betalar zaten daha öncesinde birleşme yapacak. Yeni sunucu numaraları birleştirilen her grup içerisindeki orijinal sunucu numaralarına göre artan sırada sıralanacaktır diyor. Aynı şekilde devam ediyor. Şimdi yani baktığımız kadarıyla doğru bir hareket fakat gecikmiş doğru bir hareket. Şimdi geçen arkadaşlar Age of Empires Mobile şöyle bir şey demiş. Bu oyunu sizlere de soruyorum tabii ki yorumlarınızı belirtin. Arkadaşlarınıza önerir misiniz diyor. Ya, tabii ki öneririz. Yani grafikler olsun. Buna gerçekten şöyle bir konuşma yapacağım. Age of Empires Mobile gelmiş geçmiş en iyi grafiklere sahip en kaliteli oyundur. Oyun içerisindeki savaşlar gerçekten canlı bir şekilde yapılıyor. Oyun içerisindeki savaşların raporları da gayet detaylı. Daha da detaylandırılabilir. Oyun içerisindeki gerçekten grafikler, savaş hissiyatı gerçekten güzel. Bunu izlemesi gayet güzel oluyor. Attığı skill'lerin animasyonları gerçekten çok güzel. Yani oyun grafik kalitesi açısından ve geliştirilme açısından gayet güzel. Sadece şu konuda çoğunlukla şey yapmam. Ödül sistemi çok yetersiz kalıyor. Ödül sisteminde
Gerçekten arttırılması gereken çok şey var ve etkinliklerin daha fazla olması gerekiyor. Etkinlik sürelerinin daha fazla olması gerekiyor. Mesela Ramazan etkinliği geldi. Ramazan etkinliğinin belki 30 gün olması gerekiyor. 30 gün boyunca sen bu etkinliği yaparak günlük ödüller kazanabilirsin. Oyun içerisinde daha aktif kalabilirsin. Bu yüzden aslına bakarsanız oyunun daha fazla etkinlik, daha fazla ödül yapması gerekiyor. Grafik konusunda zaten kimsenin bir şikayeti yok. Grafik gerçekten harikulade. Hiçbir oyunda olmayan grafiklere sahip bir oyun. Fakat oyun içerisindeki ödüller ve etkinlikler çok yetersiz kalıyor. Bunu da bu şekilde ekleyeyim. Sizlerin de yorumunu hem bu konuda hem de arkadaşlar bu güncelleme konusunda bekliyorum. Çünkü çok çok öncesinden dediğimiz yani çok çok öncesinden sunucuların birleşmesi gerekiyordu. Çünkü çok pasif kalmıştı. Şimdi sizlerin yorumunu bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için, beğendiğiniz için. Şimdi beğendiğiniz için şu anda ekliyorum arkadaşlar. Şöyle bazıları gerçekten beğenmek istiyor ve unutuyor. Ben de hatırlattığım zaman eğer beğenmek istiyorsa o ara beğeniyor izleyen kişi sen. O yüzden beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız bir de yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.